Evet, GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda Katar'ın nasıl zengin olduğunu anlatacağız. ...24 ve 26. enlemler arasında uzanan Katar Yarımadası, yerkürenin çöl kuşağında yer alır ve çöl ikliminin tipik bütün etkilerini yaşar. Ülke dünyanın en az yağış alan yerleri arasında. Cılız dahi olsa tek bir nehrin veya temiz kaynak suyunun yokluğunda ekilebilir arazisi de yok gibi. Haliyle Katar Yarımadası tarih boyunca balıkçılık, korsanlık ve ticaret haricinde ekonomik faaliyetin oldukça kısıtlı kaldığı bir toprak parçası ola geldi. Katar'ın ekonomik potansiyeli 19. yüzyılda bir nebze de olsa iyileşti. Bu iyileşmenin sebebi inciydi. Büyük oranda tropikal ve ılıman deniz ve okyanuslarda yaşar. Basra Körfezi de bu denizlerden biri ve söz konusu istiridye türlerinden en az 2 tanesine ev sahipliği yapıyor. Özellikle Bahreyn'in hemen kuzeyinden Musandam Adası'na kadar olan güney sahilleri, denizin özellikle sığ olmasından ötürü inci avcılığının yapılabildiği bir alan ve Katar Yarımadası bu alanın tam ortasında uzanır. Aslında Basra Körfezi'nin inci kaynağı olduğu çok eski çağlardan beri biliniyordu. Ancak inci, bin yıllar boyunca güç ve zenginliğin nişanı olarak sadece iktidar sahiplerinin tahtlarını, kıyafetlerini ve ziynet eşyalarını süsledi. Söz konusu tüketici kitlesinin dar olması, inci avcılığının Arap Yarımadası'nın Basra sahillerinde büyük çaplı bir ekonomik uğraş olmasını engelledi. Bu durum 18. yüzyılda değişti. Avrupa'da yeni zenginleşen bir müşteri kitlesi ortaya çıktı ve inciye talebi artırdı. Burjuva sınıfı. Artan inci talebini karşılamak üzere özellikle Yarımada'nın iç kesimlerinden kabileler Körfez'in güney sahillerine göç etti ve inci avcılığına başladı. Artan iş gücü ihtiyacını karşılamakta yerel kaynaklar yetersiz kalınca Afrika'nın doğu sahilinden köle ithalatı yapıldı. 20. yüzyılın başı itibarıyla Katar'da ve Körfez'in güney sahillerinin tamamında inci avcılığı en temel ekonomik aktiviteydi. İngiliz diplomat John Lorimer'ın verdiği istatistiklere göre Katar'ın nüfusunun %48'i inci avcılığıyla meşguldü ki bu erkek nüfusun neredeyse tamamı demekti. 1910'lu yıllar inci üretiminde Katar ve diğer Körfez ülkeleri için dramatik etkileri olacak bir yenilik getirdi. Japon girişimci Kokichi Mikimoto, daha önce iki ülkedaşı tarafından geliştirilen bir metodu kullanarak kültür inciliğini geliştirdi ve 1920'lerin başlarında yetiştirdiği incilerle dünya piyasasını alt üst etti. İnci fiyatları çakıldı. İnci her ne kadar daha düşük gelirli kesimlerin de kullanabileceği bir ziynet eşyası haline geldiyse de İlk önce 1. Dünya Savaşı, ardından 1929'da bütün dünyayı etkileyen büyük buhran inciye talebi daralttı. Böylece Katar'da ve aslında bütün Körfez'de inci avcılığının sonu büyük oranda geldi. Ancak kısa bir süre sonra ortaya çıktı ki Katar ve çevresi toprağın derinliklerinde daha büyük bir zenginlik kaynağını saklıyordu: petrolü. Petrol Katar'da 1939'da keşfedildi. Ancak araya giren 2. Dünya Savaşı petrol sanayisinin gelişimini durdurdu. Petrol çıkarma ve ihraç çalışmaları savaşın hemen ardından başladı ve takip eden 10 yıllar boyunca Katar'a tarihi boyunca görmediği bir hızda ve çapta zenginlik akışını başlattı. Katar'a ait Dünya Bankası'nın sunduğu en erken veri 1970 yılına ait. O yıl Katar'ın kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 2557 dolardı. Daha iyi anlaşılması adına aynı yıl bu rakam Türkiye için 488 dolardı diyelim. O yıla ait verilerin olduğu 126 ülke arasında Katar kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla itibarıyla dünyanın en zengin 20. ülkesiydi. 30 yıl sonra 2000 yılında Katar'ın kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 27.495 dolarken Türkiye'nin 4.278 dolardı. Söz konusu yıla ait verilerin olduğu 198 ülke arasında Katar kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla itibarıyla dünyanın en zengin 16. ülkesiydi. Petrolün getirdiği zenginlik sayesinde Katar dünyanın en zengin refah devletlerinden birini kurabildi. İthal ettiği en modern teknolojiyle Yarımada'da yaşam koşullarını tamamen değiştirdi. Hatta dünya ortalamasının üstünde bir rahatlığa kavuşturdu. 1990'lı yıllarda Katar'ın zenginliğine yeni bir kaynak daha katkı yapmaya başladı: doğalgaz. Aslında 1971 gibi erken bir tarihte Katar'ın hemen kuzeydoğusunda Basra Körfezi'ne doğru uzanan kıta sahanlığının altında zengin bir doğalgaz yatağı olduğu keşfedilmişti. Ancak bu doğalgaz yatağının işletilmesi zaman aldı. Zira Katar'dan dünya piyasalarına gaz taşınması için gereken ayrı bir doğalgaz boru hattı ağının inşa edilmesi gerekecekti. Bu ise zaman alacaktı.
Ancak ikinci bir yol daha vardı. Doğalgazın ilk önce sıvılaştırılması ve gemilerle dünya piyasalarına sunulması. Katar devasa kaynaklar ayırarak bu oldukça pahalı ikinci yola yatırım yaptı ve ilk sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG ihracatını 1997'de yaptı. Takip eden yıllarda Katar aktif bir satış stratejisi izledi. Dönemin Katar emiri Şeyh Hamad ülke ülke gezdi ve uzun vadeli doğalgaz satış anlaşmaları imzaladı. Böylece Katar doğalgaz ihracatını her yıl katlayarak artırdı ve dünyanın en büyük LNG ihracatçısı haline geldi. Katar'ın doğalgazla gelen zenginliğinin en çarpıcı göstergesi gayri safi yurt içi hasılasının astronomik artışı. 1995'te sadece 8,1 milyar olan gayri safi yurt içi hasıla 2000'de 17,7 milyara, 2021'de ise 179,7 milyara fırladı. Bu artışa Katar'ın dünyanın en zengin ülkeleri arasında yükselişe eşlik etti. Ülke 2000'de 27.495 dolar gayri safi yurt içi hasılayla dünyanın en zengin 16. ülkesiyken 11 yıl sonra 92.992 dolar kişi başı gayri safi yurt içi hasılayla dünyanın en zengin 6. ülkesi oldu. Ve bu konumunu 2014'e kadar korudu. Ancak komşularıyla ilişkilerinin kötüleşmesi ve genel olarak bölgesel yalnızlığıyla petrol ve doğalgaz piyasasında sert fiyat düşüşleri ve dalgalanmalar yüzünden Katar takip eden yıllarda bu konumunu koruyamadı ve 2020 itibariyle sıralamada 18.liğe kadar geriledi. Aynı dönemde Katar'ın gayri safi yurt içi hasılası da 206,2 milyardan 144,4 milyara düştü. Katar'ın gayri safi yurt içi hasılası 2022'de tarihi bir rekor kırarak 237,3 milyar dolara çıktı ancak 2014-2020 döneminde yaşanan ekonomik daralma Katar için iki esaslı ders niteliğinde oldu. Bunlardan ilki bölgede yaşanan siyasi sorunların negatif etkisi. Bu nedenle aslında en basit tabirle komşularla sıfır sorun politikası izlenmesinin önemi ve gerekliliği. İkinci nokta ise Katar ekonomisinin yöneticilerinin aksi yönde söylem ve çabalarına karşın halen daha petrol ve doğalgaz ihracatına bağımlı olması. Bu elbette sadece Katar'a has bir sorun değil. Nitekim Katar ve diğer Körfez ülkelerinin yöneticileri elbette bu bağımlılığın farkında ve ülkelerini bundan kurtarmaya, ekonomik aktiviteyi çeşitlendirmeye yönelik adımlar atmakta. Ancak görünen o ki atılan adımlar halen daha bu ülkelerin ekonomilerini bu bağımlılıktan kurtarmaya yetecek boyutta değil. Bu da diğer Körfez ülkeleriyle birlikte Katar'ın karşı karşıya olduğu ve takip eden 10 yıllarda atacakları adımları belirleyecek en hayati sorun. Petrol sonrası döneme Körfez ülkelerinin nasıl hazırlandıklarını, ne gibi yatırımlar yaptıklarını ayrı bir videoda anlatacağız. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek ma'asselame. Evet, GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda Katar'ın nasıl zengin olduğunu anlatacağız.